Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok kazandıran YouTube içeriklerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere YouTube artık birçok içeriği içinde barındırıyor. Yani her türlü içerikte, her türlü kategoride video çekebiliyorsunuz. Kendiniz bile içerik bulabilirsiniz artık. Bir kategori kafanızda oluşturabilirsiniz. YouTube artık çok büyük özgürlük tanıyor bu konuda. Ve ben bu videoda YouTube'dan para kazanmak isteyen arkadaşlar için en çok kazandıran içerikleri sizlere anlatacağım. Bu içeriklerden ilki arkadaşlar şu anda da beni görmüş olduğunuz eğitim içeriği. Bu eğitim içeriğine aslında biraz daha açık anlamda bakabiliriz. Benim verdiğim eğitim YouTube eğitimi, sosyal medya eğitimi, aynı zamanda Photoshop, montaj gibi şeylerin eğitimi, ama bunu daha geniş bir çerçevede alabiliriz. Yani bunu okul eğitiminde dahil edebiliriz. Yani aslında kategori olarak eğitim kategorisi diyebiliriz bunun için. Eğitim kategorisinin içine giren her şey tamamen buna giriyor. Yani hepsi eğitim olarak sayılıyor ve eğitim kategorisi gerçekten YouTube'da en çok para kazandıran kategorilerden bir tanesi. Şu şekilde sizlere özetleyebilirim aslında. Eğitim kategorisinde videonuz çok izlenmese bile çok izlenen bir eğlence kanalı kadar para kazanabiliyorsunuz. Yani eğitim kategorisinin böyle bir değeri var aslında. Az izlenmeye çok para kazandırabiliyor size eğitim kategorisi ve aynı zamanda tabii ki avantajlarından bir tanesi de şu: eğitim kategorisi her zaman izlenebiliyor. Yani bir ay önce, 2 ay önce, belki 1 yıl önce attığınız video hala izlenmeye devam edebiliyor ki benim de kanalımda böyle videolar var. Hala izlenmeye devam eden, aylar önce attığım ama şu anda attığım videodan fazla izlenen videolarım bile var. Eğitim kategorisi dediğim gibi çok geniş bir çerçevede alınabilecek bir kategori ve siz de eğer bir şeyler biliyorsanız ve onun eğitimini vermek konusunda kabiliyetinizin olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle eğitim kategorisinde içerik üretmeye çalışın derim ben. Çünkü gerçekten eğitim kategorisi gayet güzel para kazandırabilir size. İkinci olarak arkadaşlar yine YouTube'da en çok yapılan kategorilerden biri aslında oyun kategorisi. Oyun kategorisi neden fazla kazandırıyor derseniz size şöyle anlatabilirim bu durumu. Oyun kategorisi evet belki çok fazla çekişmenin olduğu bir kategori, çok fazla kanal var. Belki yüzlerce, belki binlerce oyun kanalı var. Bunların arasından sıyrılmanız gerekiyor. Bu gerçekten zor bir durum. Ama oyun kategorisi gerçekten güzel para kazandırabiliyor size. Neden derseniz bunun sebebi aslında çok açık bir şekilde belli. Oyun videoları genelde uzun videolar oluyor arkadaşlar. Tabii ki 10 dakikalık oyun videoları da var. 20 dakikalık yapanlar da var. Belki 5 dakikalık oyun videoları yapanlar da var. Ama oyun videoların genel manada uzun olduğunu varsayabilirsiniz. Mesela siz 20 dakikalık bir oyun videosu atsanız çoğu insanın bundan sıkılacağını sanmıyorum. Çünkü o oyunu seviyorsa videoyu izlemeye devam edecektir. Bu da sizin izlenme sürenizi arttıracaktır. Yani oyun videoları çok izlenmese bile uzun süre izlendiğinden dolayı size iyi bir gelir sağlayacaktır oyun kategorisi. Kesinlikle oyunlara ilginiz varsa, bir oyunda tecrübeli, kabiliyetli olduğunuzu düşünüyorsanız, aynı zamanda insanlarla güzel iletişime geçebileceğinizi de düşünüyorsanız kesinlikle oyun kategorisinde de bir kanal açmanızı tavsiye ederim. Burada hangi oyunu çekmeliyim diye de bana soracak olursanız benim size tavsiyem gündemde hangi oyun varsa ona yoğunlaşmanız. Şu anda mesela Brawl Stars gibi oyunlar, PUBG Mobile gibi oyunlar çok revaçta olan oyunlar. Kesinlikle onlardan birinin kanalını mesela açabilirsiniz. Tabii ki bunun önü çok açık. Yetenekli olduğunuz herhangi bir oyunda da YouTube kanalı açabilirsiniz ve içerik üretebilirsiniz. Oyun kanalları dediğim gibi izlenme süresi yüksek olduğundan dolayı size getireceği gelir de fazla olacaktır. Bir sonraki kategori finans kategorisi. Finans kategorisi aslında son zamanlarda revaçta olmaya başlayan bir kategori haline geldi. Ekonomi hakkında yorum yapan ekonomistler, finansla ilgilenen insanlar kanallar açmaya başladılar ve burada ekonomiyi yorumlamaya başladılar. Trendler kısmında da bol bol rastlıyorsunuzdur bu tarz kanallara ve bu gerçekten CPM değeri yüksek bir kategori. Yani iyi para kazanabildiğiniz bir kategori. Finansa ilginiz varsa, yani bu anlamda bir bilginiz de varsa, aynı zamanda sadece ilgiyle bitmiyor tabii ki. Finans yorumu yapabiliyorsunuz, ekonomi hakkında yorumlama yapabiliyorsanız kesinlikle böyle bir kanalda açmanızı sizlere tavsiye ederim. CPM'i yüksek olduğundan dolayı size gerçekten güzel gelir getirebilecek kanal kategorilerinden bir tanesi finans kategorisi. Ama dediğim gibi tabii ki biraz zor bir kategori. Yani finans hakkında bilginizin olması, ekonomi hakkında bilginizin olması şart olan bir kategori. Yani biraz kısıtlanmış bir kategori diyebiliriz. Eğitim kategorisinden mesela bahsettim. Burada ne dedik? Eğitim kategorisinde herhangi bir şey biliyorsanız bile bu kategoride bir şey yapabilirsiniz.
Ama finans kategorisinde kesinlikle finans hakkında bir bilginizin olması gerekiyor. Yani sizin bildiğiniz şey belki de yetmeyebiliyor. Ama dediğim gibi eğer bir bilginiz, ilginiz varsa kesinlikle finans kategorisinde de videolar çekebilir. Böylece yüksek yerlere de ulaşabilirsiniz. Gayet güzel gelirler de elde edebilirsiniz. Dördüncü kategorimiz arkadaşlar analiz kategorisi. Analiz kategorisi dediğimde aslında yine finans gibi anlamış olabilirsiniz bunu ama o değil kesinlikle. Benim burada bahsettiğim film ve dizi analizleri yapan kanallardan bahsediyorum arkadaşlar. Rastlıyorsunuzdur. Aynı zamanda son zamanda da çok ortaya çıkmaya başlayan kanallar da var. Bu kanalları aslında ikiye ayırabiliriz. Sadece bir dizinin fragmanını vesaire yorumlayan kanallar görüyorsunuzdur bazen. Bazen de direkt bir kişinin çıkıp yayınlanmış bir dizi hakkında, bu yabancı veya Türk dizisi olabilir, bunun hakkında yorumlar yaptığı kanallara da rastlıyorsunuzdur. Bu kanalların gerçekten CPM değerleri yüksek. Nedeni de tamamıyla şu: yabancı ülkelerden izlenme almaları. Özellikle İspanya ve Amerika'da Türk dizileri bolca izleniyor ve bu kanallarda böylece yabancı ülkelerden izlenme almış oluyorlar. Yabancı ülkelerden alınan izlenme de kanalınızın CPM değerini oldukça arttırıyor ve böylece kanalınızın geliri de artmış oluyor. Bu kanallardan dediğim gibi iki kategoride de ayırarak bunları yapabilirsiniz. Yani kendiniz çıkıp bir diziyi, bir filmi, yeni çıkan bir dizi, bir film hakkında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Fragman analizi yapan kanallardan da kullanabilirsiniz. Öyle bir kanal da açabilirsiniz. Yani gerçekten bu da güzel gelirler sizlere getirecek kanal kategorilerinden bir tanesi. Ama tabii ki böyle bir durumda da sürekli gündemi takip etmeniz gerekiyor. Yani sürekli içerik üretmeniz gerekiyor. Fazlasıyla içerik üretmeniz gerekiyor. Bunu da göze almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Yani en az günde bir video atmanız gerekiyor ve sürekli gündeme ayak uydurmanız gerekiyor. Bunu göze alabiliyorsanız ve dizi, film bolca izliyorsanız, diziler, filmler hakkında bilgi sahibiyseniz kesinlikle sizlere bu kategoride de bir şeyler üretmenizi, içerikler üretmenizi tavsiye ediyorum. Beşinci ve son olarak çok genel bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Yabancı içerik üretmek. Yabancı içerik üretmek derken neyden bahsediyorum? Tamamından bahsediyorum. Eğer bir dil biliyorsanız, özellikle Avrupa'da kullanılan dillerden biri olursa sizin için çok daha iyi olacaktır. Mesela bunu örnek olarak İngilizceyi verebiliriz. İngilizce biliyorsanız mesela çok iyi bilmeniz gerekiyor tabii ki bir kanal yapmak için, bir kanala içerik üretmek için çok iyi bu dili biliyor olmanız gerekiyor. Diyorsanız ki ben bu dili biliyorum ve çok güzel içerikler üretebilirim. Kesinlikle yabancı içerik üretin. Bu az önce bahsettiğim kanal kategorilerinin hepsini alabilirsiniz. Yabancı bir oyun kanalı, yabancı bir eğitim kanalı, yabancı bir finans kanalı, hepsini alabilirsiniz. Bu içerikler gerçekten fark etmiyor. Benim burada biraz daha genel bir şeyden bahsediyorum. Eğer bir dil biliyorsanız kesinlikle yabancı içerik üretin arkadaşlar. Nedenini soracak olursanız yine nedenimiz aynı aslında. CPM değeriniz gerçekten çok yüksek olacak. Türkiye'den gelen izlenme ile Amerika'dan, İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan, böyle ülkelerden gelen izlenme arasında dağlar kadar fark var. Yani getirdiği gelir konusunda dağlar kadar fark var. Gerçekten bayağı bir fark oluyor arkadaşlar. CPM değeriniz çok fazla artacaktır yabancı bir kanal açtığınızda ve böylece gerçekten güzel izlenmeler elde edebilir. Bu izlenmelerden de gayet güzel gelirler elde edebilirsiniz. Kesinlikle bir dil biliyorsanız yabancı içerik üretmenizi tavsiye ediyorum. Bu dediğim gibi her kategoride olabilir. Yapacağınız kategoriyi kısaca dil biliyorsanız o dilde yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Kategorilerimiz bu kadardı. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu kategorilerden herhangi biri hakkında kanal açıp ilerleyebilirsiniz. Eğlence kategorisi neden bunların içinde yok derseniz, eğlence kategorisi belki de YouTube'da en çok para kazanan insanların kategorisi aslında. Ama eğlence kategorisi bol izlenmeye bol para kazandıran bir kategori. Ben biraz daha bu videoda az izlenmeyle bile size güzel gelirler elde edebileceğiniz kategorilerden bahsettim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.